Bir toplum eski inanç dünyasından uzaklaşırken, geride yalnızca yıkılmış mabetler, değişen alfabeler veya yenilenen kurumlar bırakmaz. Çok daha derinde, insanın bizzat inanma biçimi baştan aşağı yeniden kurulur. Onur Atalay'ın Türk'e Tapmak adlı eseri, bizi tam da bu köklü dönüşüme, Cumhuriyet'in erken yıllarına, iki Dünya Savaşı arasındaki 1930'lar Türkiye'sine götürüyor. Ancak bu kitap, sıradan bir siyasi tarih anlatısı sunmuyor. Çok daha varoluşsal bir meselenin izini sürüyor. Din, kamusal alandan çekilirken, onun geride bıraktığı manevi boşluk neyle ve nasıl dolduruldu? Kitap, Kemalizmi salt bir modernleşme projesi veya katı bir devlet ideolojisi olarak okumayı reddediyor. Aksine onu siyasetin giderek kutsallaştığı bir bağlamın tam kalbinde inceliyor. Yazarın çarpıcı iddiası şu: erken Cumhuriyet döneminde özünde sekülen olan bazı kavramlar sıradan birer politik terim olmaktan çıkıp adeta dini bir haleyle kuşatıldı. Bu yeni kutsalların başında şüphesiz medeniyet geliyordu. Cumhuriyetin kurucu dilinde medeniyet, yalnızca batılı toplumların ulaştığı bir gelişmişlik düzeyi değil, uğruna mücadele edilecek yüce bir ülkü, yeni bir iman alanıydı. Batı, yeni insanın varması gereken nihai bir ufka dönüşmüştü. Halk evleri, okullar, heykellerle donatılan meydanlar ve coşkulu törenler, bu yeni medeniyet tasavvurunun taşıyıcı mabetleri haline gelmişti. İkinci kutsalsa bilimdi. Bilim, bu dönemde salt bir bilgi üretme yöntemi olarak değil, asırların cehaletini yırtıp atacak ve yeni bir hayatı yoktan var edecek mutlak bir güç olarak sunuldu. Geleneksel dinin dünyayı anlama ve insana teselli verme işlevinin yerini akıl ve bilim aldı. Bilim, geleceğin cennetini yeryüzünde kuracak yegane anahtar olarak yüceltildi. Üçüncü kutsalsa milliyetçilikti. Kitap, Türk kimliğinin yepyeni bir tarih anlatısı içinde nasıl yeniden kurgulandığını inceliyor. Türk tarih tezi, ders kitapları, antlar ve resmi söylemler aracılığıyla Türk kavramı siyasi bir aidiyet olmanın ötesine geçti. Kutsal bir geçmişe, üstün bir misyona ve sarsılmaz bir ortak kadere bağlandı. Fakat eserin en sarsıcı bölümlerinden biri, bu sürecin zirvesinde yer alan lider kültüne odaklandığı satırlardır. Mustafa Kemal, bu anlatıda yalnızca Cumhuriyet'in kurucusu veya başarılı bir lider değildir. Şiirlerde, törenlerde ve okul metinlerinde insanüstü, adeta mitolojik bir figüre dönüştürülür. Kitap, özellikle 10. yıl coşkusuyla birlikte Gazi etrafında örülen mistik dili ve tüm bunların toplumsal hafızaya nasıl kazındığını büyük bir ustalıkla sergiliyor. Burada gözden kaçırılmaması gereken çok ince bir çizgi var. Yazar, Kemalizmi toptan bir din olarak etiketleme kolaycılığına kaçmıyor. Kemalizmin içinde, özellikle 1930'larda şaha kalkan güçlü bir kutsallaştırma eğilimi olduğunu belgeleriyle kanıtlıyor. İşte tam da bu yüzden Türk'e Tapmak sadece geçmişe bakan bir tarih kitabı değildir. Modern dünyada İslam'ın karşısına konumlandırılacak yeni bir dinin seküler bir kutsallık anlayışıyla nasıl sıfırdan kurgulanmak istendiğini anlatan bir rehberdir. İnsanlar eski kutsallarını yitirdiklerinde bayrak, millet, lider, bilim veya devlet gibi kavramlar hızla mutlak itaat isteyen yeni birer inanç nesnesine dönüşebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen yeni rejimde hukuku değiştirmekle kalmamış, yeni bir insan tipi, yeni bir ahlak ve yepyeni bir iman dili yaratmıştır. Türk'e Tapmak, okurunu ezberlenmiş cevapların rehavetine bırakmıyor. Bir ideolojinin nasıl bir inanç sistemine dönüştüğünü, tarihsel bir kişiliğin nasıl tapınılan bir figür halini aldığını ve modernleşmenin aslında büyünün bozulması değil, seküler bir büyünün yeniden inşası olduğunu sarsıcı bir dille göz önüne sürüyor. Bu eser, bir dönemin sadece ne yaptığını değil, neye tüm kalbiyle inandığını anlamak isteyenler için bir başyapıt. Çünkü bazen bir devri anlamak için meclis tutanaklarına veya kanun maddelerine bakmak yetmez. Marşlara kulak vermek, anıtlara, şiirlere ve meydanlarda yankılanan nutuklara bakmak gerekir. Türk'e Tapmak bize tam da bu aynayı tutarak fısıldıyor. Modern Türkiye'nin kuruluş hikayesi yalnızca aklın ve devrimlerin hikayesi değildir.
aynı zamanda yeni kutsalların, seküler ritüellerin ve modern bir inanç dilinin inşasıdır. Ve bu yeni inancın yankıları günümüzde dahi duyulmaya devam etmektedir.